Tebrikler Sayın Başkan. Telefonun diğer ucundaki isim numara 10'un yeni sakini. Evet, Birleşik Krallık'taki. Hani şu başbakanın hem resmi konutu hem de ofisinin bulunduğu yerden söz ediyorum. Şu sıralar ilk kez Yahudi bir aileye ev sahipliği yapıyor. Change of government here makes no difference to the support that you will see for Ukraine and making sure that you get the support that you need. İngiltere'nin güneyindeki küçük bir kasabadan gelen bir insan hakları avukatı Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı oldu. Sadece 9 yıldır siyasetin içinde ancak partisini yakın tarihte yaşadığı en kötü seçim yenilgisinden kurtarıp İngiliz siyasetinde baskın bir güç haline getirdi. Bir dönem Kraliçe Elizabeth'in de danışmanlığını yapan bu isim, girdiği ilk genel seçimde partisini iktidara taşıdı. Dahası batılı müttefiklerinin popülizme yöneldiği bir dönemde elde ettiği bu başarı, onu dünyanın önde gelen merkezci liderlerinden biri haline getirdi. Rakiplerine göre ise tüm bunlar bir şanstan ibaret. İngilizlerin yarısından fazlası onun neyi savunduğunu tam olarak anlamadıklarını söylüyor. Sadece 5'te biri ise kriz anlarında iyi olduğunu düşünüyor. Sistemli, profesyonel detaycı. Keir Starmer, namı diğer Bay Kural. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. İçeriye geçmeden önce şimdiden yorumlarınız için teşekkür etmek istiyorum. Kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir, daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. İnsan hangi mevkide olursa olsun şöyle bir oturup ailesiyle ağız tadıyla akşam yemeği yemek istiyor. İngiltere Başbakanı olsanız da bu böyle. Belki şaşıracaksınız ama Starmer'ın kırmızı çizgilerinden biri tam olarak bu. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilen ve Cuma günü Kral Charles'ın huzurunda yemin eden başkan, ülkeyi yönetirken Cuma akşamları saat 6'dan sonra çalışmayacağını söylüyor. Yahudi bir eşi olan İşçi Partisi lideri, ailesinin Şabat yemeklerinde toplanmaya devam edeceğini belirtiyor. Starmer bir Yahudi değil, ancak ailesi öyle. Tüm bunlardan dolayı da ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Muhafazakarlar ona yarı zamanlı başkan derken, eski İngiltere Başbakanı'nın cevabı açıktı. Ben hiç işlerimi 6'da bitirmezdim. 1962'de Londra'nın güneyindeki Southwark bölgesinde doğup büyüyen Starmer, işçi bir aileden geliyor. İlkokulda Fatboy Slim adıyla bilinen ünlü İngiliz şarkıcı Norman Cook'la aynı sınıfı paylaştı. Bu arada kendisi de müziğe ilgili. Amatör olarak piyano ve keman çalıyor. Tam bir Arsenal taraftarı. Takımın maçlarını neredeyse hiç kaçırmıyor. Bisiklet sürmekse onun için hem spor hem de bir stres atma yöntemi. Leeds Üniversitesi'nde hukuk okuyan Keir, 1985'te mezun oldu. Ardından yine aynı alanda Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı. İleride seçim kampanyası sırasında işçi sınıfı geçmişinden çokça bahsedecekti. Özellikle televizyondaki tartışmalar sırasında babasının sosyalist ve mavi yakalı bir işçi, annesinin ise bir hemşire olduğunu defalarca dile getirdi. Bu arada Keir'in adı bile İşçi Partisi'nden geliyor. İddialara göre ailesi ona 19. yüzyılın sonlarında Londra'da İşçi Partisi'ni kuran Keir Hardie'nin adını verdi. Bu arada baştan söylemeliyim. Kraliçe Elizabeth, Starmer'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası. Nasıl mı? Starmer 2008 ile 2013 yılları arasında başsavcı olmadan önce insan hakları avukatıydı. Karayipler'de ölüm cezasına çarptırılan suçluların davalarından McLibel davası olarak bilinen McDonald's Corporation'a açılan davaya, Kuzey İrlanda'da bir genci öldüren İngiliz askerinin davasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarına kadar öyle önemli yargı süreçlerinde yer aldı ki kısa zamanda uluslararası alanda tanınan bir isim oldu. Henüz 39 yaşındayken Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanları arasına girdi. 2008'de ise Kraliyet Savcılık Ofisi'nin başına getirildi. Bu görevdeyken önemli soruşturmalara imza attı. O yıllarda hem Kraliçe Elizabeth'in hukuk danışmanlığını yapıyor hem de Kuzey İrlanda polisinin insan hakları danışmanlığı görevini yürütüyordu. Queen Elizabeth II was this great country's greatest monarch, and for the vast majority of us, it feels impossible to imagine a Britain without her. Starmer 2013'te Kraliyet Savcılık Ofisi'nden istifa etti. İstifa etti ancak başsavcı olarak görev yaptığı dönemde gösterdiği başarılarla dikkati çeken isim, Galler Prensi Charles tarafından şövalye ilan edildi ve Sir unvanı aldı. Bundan bir yıl sonra ise siyasete atıldı ve Kuzey Londra'nın Camden seçim bölgesinden milletvekili seçildi. Siyasi kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Starmer, partisi içinde kısa sürede önemli bir figür haline geldi. Kararlı duruşuyla tüm dikkatler üzerindeydi.
Onu öne çıkaran sosyal adalet ve reformist politikaları oldu. Brexit sürecinde İşçi Partisi'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri ve müzakereler konusunda önemli rol oynadı. Starmer, Avrupa Birliği ile gıda, çevre ve çalışma standartları dahil birçok konuda işbirliği yapılmasını ve yeni anlaşmalar imzalanmasını istiyor. Avrupa Birliği ile daha uyumlu bir göç politikası da buna dahil. Düzensiz göçle mücadelenin göçmen kaçakçılarıyla mücadeleden geçtiğini savunuyor. Kendinden önceki muhafazakar parti hükümetlerinin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı içinse Ruanda planı en başından ölü doğdu ifadelerini kullandı. Sadece 5 yılda parti liderliğine yükselen Keir, 2020'den beri İşçi Partisi'nin lideri. Parti liderliğini döneminde parti içindeki antisemitizm iddialarıyla ciddi bir sorun haline gelen Jeremy Corbyn'den devraldı. Lider olduğunda antisemitizme karşı sıfır tolerans politikası benimsedi ve bazı üyeleri bu sebepten partiden uzaklaştırdı. Bunların arasında elbette Corbyn de vardı. Corbyn önceleri Hizbullah ve Hamas'tan dost olarak bahseden, daha sonra geri adım atan bir isim. Antisemitizmin yükselişini küçümserken İsrail'in boykot edilmesini destekliyor. Starmer, Corbyn'in Yahudi İşçi Partisi liderlerine kötü muamele edildiğini tespit eden bir raporu reddetmesi karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor. Zaten bu rapor sonrasında çok geçmeden onu partiden de uzaklaştırıyor. Parti içi skandallar bununla da sınırlı değil. Yine antisemitizm iddiaları nedeniyle ülkenin hem ilk siyahi kadın milletvekili hem de en uzun süre milletvekilliği yapan Diane Abbott'a da yönelik soruşturma açılıyor. Kate Asamoah ve Andrew McDonald gibi isimler de partiden uzaklaştırılıyor. Bu süreçte Starmer, İşçi Partisi'ni merkezci bir yöne çekmek isterken partinin sol tabanıyla arasındaki bağ iyice zayıflıyor. Corbyn destekçileri de Starmer'ı sosyalist politikaları terk ettiği gerekçesiyle eleştiriyor. Keir Starmer'ın antisemitizme karşı duruşunda elbette kişisel bağlarının da etkisi var. Yahudi kökenli eşi Victoria'nın ailesinin bir kısmı İsrail'de yaşayan Starmer, 7 Ekim'den zarar görmedikleri için şükrediyor. Keir bir Yahudi değil ama çocuklarını büyükbabalarının ailesinin inancını taşıyacak şekilde yetiştirdiklerini belirtiyor. Aile Londra'daki St. John's Wood'da bulunan Liberal Yahudi Sinagogu'na mensup. Bu sinagog kendisini sosyal adalete bağlı ve Yahudi olmayan ortakları da kucaklayan, kapsayıcı, çoğulcu ve eşitlikçi bir cemaat olarak tanımlıyor. Başta da ifade ettiğim gibi Starmer ve ailesi için Şabat haftanın en önemli günü ve Cuma akşamları düzenlenen hallah ve kidduş yemekleri son derece kutsal. Öyle ki devlet meselelerini geride bırakıyor. Eşi Victoria Starmer eski bir avukat, içine kapanık biri. Babası 2. Dünya Savaşı'ndan önce Nazi Almanyası'nın işgali sırasında Polonya'dan ayrılmak zorunda kalıyor ve İngiltere'ye geliyor. Kendisini medyada çok görmüyoruz çünkü göz önünde olmayı istemiyor. Konu çocuklarına gelince ise Keir de en az onun kadar hassas. 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklarını yerel okullara gönderen aile, onları kamuoyundan uzak tutmak için ellerinden geleni yapıyor. Tüm bunlara rağmen oğulları Toby'nin ismi kamuoyuna sızdı. Fakat kızların ismi henüz bilinmiyor. Hatta söylentilere göre eşi numara 10'a taşınma fikrine bile sıcak bakmadı. Ancak Başbakanlık konutunun anahtarı şimdi Starmer ailesinin elinde. Peki numara 10'da ilk kez mi bir Yahudi aile oturuyor? Kraliçe Victoria döneminde muhafazakar bir başbakan olarak görev yapan Benjamin Disraeli'yi saymazsak bu sorunun cevabı evet. 1735'ten beri başbakanlara hizmet veren ve önemli siyasi olaylara tanıklık etmiş bir bina olmasıyla ünlü. Burası sadece başbakanın evi değil, aynı zamanda önemli kararların alındığı, dünya liderlerinin ağırlandığı, tarihi olayların yaşandığı bir mekan ve artık Keir'in en çok vakit geçireceği yer. Keir kendisini insan hakları savunucusu olarak tanımlıyor. Her dine ve kültüre saygı duyduklarını söylüyor. Everything we do, our shared values of compassion, dignity and aspiration for every person in this country. Together we will build a better, brighter future for all. Peki gerçekten öyle mi? Aslına bakarsanız bu savunuculuk daha çok Yahudiler için geçerli. Starmer, Birleşik Krallık'ta antisemitizmin yükselişi karşısında derin bir şok duygusu hissettiğini söylüyor. BBC'yi Hamas'a terörist demeyi reddettiği için eleştiren yeni lider, her fırsatta İngiltere'nin İsrail'e kararlı desteğinin süreceğini vurguluyor. Ona göre İsrailliler barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak ediyor. Sadece İsrailliler. In the UK, we stand by our Jewish communities here. We stand by Israel internationally. Hatta bir konuşmasında İsrail'in Gazze'ye verilen elektrik, su ve yakıtı kesmekte haklı olduğunu öne sürüyor.
a siege is appropriate? Cutting off power, cutting off water? Sakir? Well, I think that Israel does have that right. It is an ongoing situation. Obviously, everything should be done within international law, but I don't want to step away from the sort of core principles that Israel has a right to defend herself. Starmer'ın bu açıklamaları çok sayıda Filistin yanlısı seçmeni kızdırdı. Acil ateşkes çağrısı yapan onlarca İşçi Partisi milletvekili Starmer'a tepki gösterdi. Bunun üzerine o da Şubat ayında kalıcı ateşkes çağrısı yapmak zorunda kaldı. İngilizlerin %52'si Starmer'ın bu meseleyi iyi yönetemediğini düşünüyor. Yeni lider ayrıca İngiltere'nin İsrail'le bağlantılı gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak Yemen'deki Husilerin üslerini bombalamasına da destek verdi. Elbette İsrail desteği ve antisemitizmle ilgili aldığı sert önlemler, İşçi Partisi'nin Yahudi toplumu içerisindeki desteğini artırmada büyük rol oynadı. 2019 seçimlerinde Yahudi seçmenlerin sadece %11'i İşçi Partisi'ni desteklerken 4 Temmuz'daki son genel seçimlerde Starmer'ın liderliğindeki bu oran %46'ya çıktı. Böylece İşçi Partisi 326'dan fazla sandalye elde ederek hükümeti kurma yetkisini elde etti. Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti ise büyük bir yenilgi alarak sadece 131 sandalye kazandı. Liderliği partide yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyordu. Pandemi sürecinde hükümeti sık sık eleştirdi ve alternatif politikalar sundu, ancak yine de İşçi Partisi lideri olarak yaptığı ilk konuşmasında hükümetle yapıcı bir işbirliği içinde olacağını belirtti. Ekonomik eşitsizlikler, sağlık hizmetleri ve sosyal adalet konularında reformist politikalarıyla dikkati çekti. Genel olarak soğukkanlı ve kararlı bir lider olarak biliniyor. True democracy is citizen-led. Politics needs an update. We demand... 2023 İşçi Partisi konferansındaki bu olayın hemen ardından eğer bunun beni rahatsız edeceğini düşünüyorsa beni tanımıyor demektir diyerek durumu sakin bir şekilde ele aldı ve konuşmasına devam etti. I was not going to let that idiot stop me from doing it, and I think Tabii tüm liderler kendi kişiliklerini ve yaklaşımlarını işlerine yansıtır. Bu açıdan liderlik ve yaşam tarzları farklılık gösterebilir. Starmer da kendini herkesi gözeten bir başbakan olarak tanımlıyor. Ancak bu sizce çok kapalı bir tanımlama değil mi? O zaman sizin için biraz netleştireyim. Sistemli, profesyonel, detaylarda iyi fakat üretkenlikten yoksun. Vizyonerlik ve hitabet yeteneği düşünüldüğünde ise yine İşçi Partisi'nden bir Tony Blair ya da Harold Wilson değil. Rakipleri onu Bay Kural olarak adlandırıyor. Evet, kurallara uyan bir isim. Gençken bir kez izinsiz bir şekilde dondurma satarken polise yakalandığını saymazsak. Yine de onu hafife almamak lazım çünkü hukukta olduğu gibi politikada da bir o kadar detaycı. Muhalefet lideri olarak arka arkaya Theresa May ve Boris Johnson'ın görevden alınmasına tanıklık etti ve metodik avukat yaklaşımıyla Boris Johnson'ın görevden alınmasında büyük rol oynadı. En son Liz Truss'un istifasında da etkisi oldu. Rekabetçi biri Starmer. Guardian gazetesine verdiği bir röportajda kaybetmekten nefret ediyorum. Bazıları önemli olanın katılmak olduğunu söyler, ben onlardan değilim diyor. Starmer'a göre halk değişim için ona oy verdi. Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan resmi olarak hükümeti kurma görevini alan Starmer, Başbakanlık konutu önünde yaptığı konuşmada şu sözleri söyledi. But now our country has voted decisively for change, for national renewal and a return of politics to public service. Seçimler demişken katılım oranı sadece %60 oldu. Bu İngiltere'de 1885'ten bu yana bir genel seçimde görülen en düşük oran. Ülke içinde göç, kamu hizmetleri finansmanı, ulusal sağlık hizmeti gibi acil çözülmesi gereken konular var. İşçi Partisi içindeki pek çok fay hattı da hali hazırda görünür durumda. Uluslararası anlamdaysa Starmer'ı Gazze ve Ukrayna'dan ABD seçimlerine kadar birçok başlık bekliyor. Öyle ki İngiltere Başbakanı olduğu ilk saatlerini müttefik ve ortaklarıyla görüşmelere ayırdı. Biden ve Zelenski ile görüşerek Ukrayna'ya verilen destekte bir zayıflama olmayacağının sözünü verdi. Dahası ABD seçimleri yaklaşırken bu hafta İngiltere'nin Ukrayna'ya olan bağlılığını vurgulamayı amaçlayan NATO zirvesi için Washington DC'ye gidiyor. Peki Starmer'ın sözünü ettiğimiz metodik yaklaşımı kaotik bir dünya ile karşılaştığında işe yarayacak mı dersiniz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi merakla bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saat 6 olmuş, biz de çıkalım. Şimdiden yorumlarınız için teşekkür etmek istiyorum.
Kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir, daha fazla izleyiciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.